Asıl gündemin şu an içeride tutulan 301 tane öğrenci olduğunu hiçbirimiz unutmayalım. Evet, Switch 2 gösterimi yapıldı dün. Çok önemli bir sunum çünkü nereden baksan 10 sene boyunca konsol satışlarında en yukarıda olma ihtimali olan bir konsoldan bahsediyoruz. Bolca ismini duyacağız. Bu da ilk tanıtım olarak oldukça önemliydi ama benim beklentimin çok altında kaldı. Eksileri artılarından çok daha fazla olan bir sunum oldu benim için. O yüzden hemen artılarından başlayalım. Konsolun kendisi, Switch'in daha büyük ve daha gelişmiş hali. 1080p ekrana sahip ki ben herhalde Steam Deck gibi 900p olur diye düşünüyordum. 1080p olması gayet güzel bir şey. Ayrıyeten 120 FPS'e kadar da destekliyormuş. Mesela Metroid Prime 4'ü performans modunda 120 FPS oynatabilecekmiş Switch 2. Bekleyelim görelim bakalım. Bir de Switch'i televizyona bağladığımızda artık 4K seçeneğimiz de var. Bazı oyunlarda yine 4K 60 FPS olarak çalışacakmış. Genel olarak tüm kalite artmış. İşte mesela mikrofonu kullanırken arka plandaki tüm sesler gelmeyecekmiş. Sadece konuşma sesimiz karşımızdaki insana gidecekmiş. Bir de kamera yapmışlar. Bu kamera bazı oyunlara entegre edilebiliyor anladığım kadarıyla. Mesela Mario Party oynarken işte saçma sapan avatar yerine direkt kendi yüzümüzü koyabiliyormuşuz ki bu bence çok iyi bir şey. Çok komik şeyler ortaya çıkabilir. Bu kadar. Evet, artılar benim için bu kadardı abi. Şimdi eksilere başlayalım. C butonundan başlayalım isterseniz. Switch 2'de yine bir tane tuş var. C tuşu. Bu tuş en basit tabiriyle Discord. Nintendo Discord'da para ödemek istememiş. Bu yüzden kendi Discord'unu yapmış. Bu C tuşuna bastığınızda arkadaşlarınızla bir sesli çağrıya giriyorsunuz. İşte kamera açabiliyorsunuz. Oyununuzun görüntüsünü paylaşıyorsunuz falan filan. Şimdi diyebilirsiniz ki işte ne kadar güzel. Bunda sıkıntı ne? Sıkıntı şu, bu pahalı lan. Yani bildiğin bu özelliği kullanabilmek için Nintendo Switch Online üyeliği almanız gerekiyor. O da ne kadar derseniz aylık 4 dolar. Yani aylık 4 dolar öderseniz bu C butonunu kullanabiliyorsunuz. Yoksa hiçbir vasfı yok. Ve bildiğin tek işlevi sesli chat'tan. Oğlum bildiğin adamlar sessiz chat'i parayla satıyor. Bir de o kadar kötü ki yani bak şu an aşağıya bakın mesela 240p 15 FPS kasan yayın var lan. Oğlum kasıyor piksel piksel lan yayın. Tam bir fiyasko yani, nasıl bunu utanmadan çıkarmışlar bilmiyorum. Efendim bir tane demo oyun yapmışlar. Switch 2 konsolunu tanıtmak için yapılmış bir uygulama bu. İşte Switch 2'nin üstündesiniz. Böyle konsolun üstünde geziniyorsunuz. Size konsolu tanıtıyor bu uygulama. Diyor ki işte bu böyle, bu bunu yarıyor falan filan. Hani PlayStation 5'i alınca bir tane Astro oyunu geliyor diye size kolu tanıtan. Onun gibi bir şey. Ya peki bunda sıkıntı ne diyeceksiniz? Abi bu da paralı. Adamlar bildiğin konsolu tanıtacak demoyu da parayla satıyor lan. Oğlum ben buna niye para vereyim? Bu ne kadar saçma sapan gerizekalıca bir şey. Sony 3-4 saatlik oyun yapıp bedavaya sunuyor bunu PlayStation 5 alanlara. Nintendo kıçıkıdık boktan demosunu bile parayla satıyor. Parayla satma işleri bunlarda da bitmiyor sevgili arkadaşlar. Switch 1'in bazı oyunlarının Switch 2 Edition adı altında yine parayla satılması mevzusu var. Şimdi Xbox ve PlayStation'da konsol geçişlerinde bu yeni nesil versiyonların çoğu bedava olarak geliyor. Şimdi mesela bir tane oyun düşünün. Mesela işte abi Last of Us 2 diyelim. PlayStation 5 konsolu çıktı. Sonra ne oldu? Last of Us 2'ye PlayStation 5 güncellemesi geldi. Oyunu 60 FPS yaptılar ve bu bedavaydı. Xbox'ta her türlü şey bedava. Bunlar bedava yapılır çünkü abi yani daha yüksek FPS almak için para ödememen lazım değil mi? Peki Nintendo ne yapıyor? Yine bunda da parayla satıyor. Mesela Switch 1'de Zelda'm var. Bunun Switch 2 versiyonu oynamak istiyorsun. Ne yapman lazım? 8000 yen ödemen lazım. Bu da şu an 13 dolar ediyor. Daha resmi Amerikan fiyatı açıklanmadı sanırım, o yüzden net bir fiyat veremiyorum. Valla bu da başka bir rezillik. Şimdi diyebilirsiniz ki abi Sony'de bilmem ne Days Gone Remastered yapıyor, Last of Us 2 Remastered yapıyor, bunu 10 dolara satıyor falan filan. Öncelikle bunlarla da çok taşak geçiyoruz abi. Bu taşak geçmediğimiz bir şey değil zaten. Bunu geçtim. İkincisi şu boklu remasterlarda bile en azından Sony gelip işte iki tane çimenin piksel kalitesini arttırıyor abi. Ama Nintendo oğlum hiçbir şey dokunmamış. Bu oyun halen Switch 1'deki versiyonuyla aynı lan. Oğlum hiçbir şey yok bak, oyuna dokunmamış bile. Oğlum adamların yeni özellik diye gösterdiği şey bir tane daha save slotu lan. Oğlum adamlar utanmadan yeni save slotu getirdik diye gösteriyor. Bir de üstüne para istiyorlar lan. Birkaç Nintendo köpeğinin şey dediğini gördüm. Abi Switch Online üyeliğiyle bedavaya geliyor bunlar. Öyle şeyler diyorlar da bu da yalan tamamen. Bunların bedava olduğu yer 50 dolarlık üst paket. Eğer bu 50 dolarlık üst paketi alırsanız bedavaya alabiliyorsunuz. Yetmiyor abi, başka şeyler de var konuşacak. Şimdi oyunların fiyatları 2000'lerin başında 50 dolardı. İşte PlayStation 3 jenerasyonu ile beraber 60'a çıktı. PlayStation 4'te de 60'ta kaldı. 15 yıl sonra PlayStation 5 ile beraber oyunlar 70 dolara çıktı. Oyun fiyatları şimdi standart bir şey. Yani 6-7 yılda yapılan milyon dolarlık bütçeyle yapılan işte Red Dead Redemption 2 de 60 dolardan çıkıyor. Böyle boktan bir yılda yapılmış düşük bütçeli bir oyun da arkasında işte AAA bir şirket var diye o da 60 dolara çıkıyor.
Oyun fiyatları daha yeni 70'e çıkmışken Nintendo Mario Kart'ı 80 dolara millete satmaya çalışıyor. Diğer Nintendo oyunları 70'e çıkarken sadece Mario Kart 80 dolara çıkıyor. Vallahi abi bunun çok büyük bir skandal olması lazım aslında. Yani standart bir oyun 80 dolar olamaz abi. Daha öyle bir döneme girmedik biz. Hani bazı insanlar diyordu ya abi işte GTA 6 100 dolar olacak. GTA 6 120 dolar olacak falan filan diye. Abi olamazdı. O dönemdeki standart fiyat neyse o olmak zorunda. Ama işte Nintendo mesela bunu yapınca diğer oyun şirketleri de bunu izleyip diğer oyunlarını 80 dolara koyabilir. Bu da tüketici olarak bizim için yani çok kötü bir şey. Konsolun kendisini 450 dolardan satıyorlar. Switch 1 300 dolardan çıkmıştı ve ucuz bir konsol olduğu için zaten bunun çok satmasına çok büyük bir parmağı vardı Switch 1'in. 450 dolar pek ucuz değil. Switch 1 kadar satabilirim o yüzden pek bilmiyorum, onu zaman gösterecek. Bir Türk olarak bakarsak işte Türkiye'den almak istersek 450 dolar 17 bin yapıyordu galiba. Bir tane de AKP çocuklarını almak zorundayız biliyorsunuz, 34 bin. İşte gümrük vergisi o vergisi bilmem ne derken herhalde bize bir 40 bin falan o civara gelir herhalde. GameCube'den birkaç oyun geliyormuş ve diğer GameCube oyunları da gelecekmiş Switch Online üyelerine. Ama ben boktan çözündükte 4-3 oyun oynamıyorum sevgili Nintendo ihtiyarı. Ben emülatörümden 4K 16920 FPS devam edeceğim abi, teşekkürler. Ben bir de şey bekliyordum, artık Nintendo'nun da böyle bir profil işine girmesini bekliyordum. İşte böyle bir profilimiz olsun, bu profili kişileştirebilelim. Oyunlara başarımlar eklensin, kupa kasalım falan filan, ama yine öyle şeyler duyulmadı Nintendo. Halen oyun başarımları olmayan tek platform Nintendo. Neden gerçekten bilmiyorum. Valla konsol olarak yorumlarım bu şekilde. Oyunlara geçersek Nintendo'nun first party olarak duyurduğu 3 tane özel oyun var Switch 2'ye. Bunlardan bir tanesi tabii ki Mario Kart yine. Yeni Mario Kart oyunu 24 kişiye kadar online desteği. Yani resmi olarak duyurmadılar ama sanırsam öyle. İşte yeni eklenmiş özelliklerle falan filan yine çok satacaktır tabii ki. Bildiğin Forza Horizon gibi bir şey yapmış adamlar. Böyle açık dünyada arkadaşlarına dolaşabiliyorsun, fotoğraf çekiyorsun falan filan. Bu gayet güzel. Bir Donkey Kong oyunu duyurdular. 3 boyutlu, toprağın altına girip çıkabildiğin, her yeri parçalayabildiğin bir oyun. Switch 2'nin çıkış dönemini taşıyacak oyun belli ki Donkey Kong olacak. Ama bir tane de Kirby'nin yarış oyununu duyurdular ki bunu hiç anlamadım. Yani şöyle söyleyeyim abi. Bunun ilk oyunu 2003'te çıkmış bir oyun. Ben 2003 yılı oynadığı videosunu yaparken bir de indirip oynama zahmetini girişmedim bu Kirby'nin yarış oyunu. O kadar önemsiz bir oyundu benim için. İnternette falan hiçbir talep de görmedim ikinci bir oyun yapılsın diye, ama yani yapıyorlar. Gerek var mıydı? Bence yoktu. Bir 3D Mario oyunu görmek çok iyi olurdu ama göstermediler. Umarım arka planda halen yapıyorlardır. Third party oyunlar olarak çok büyük bir katalog var. İşte Elden Ring'den tutun Final Fantasy, Split Fiction'a kadar birçok şirket oyunlarını Switch 2'ye getiriyor. Ama benim en çok ilgimi ne çekti biliyor musunuz? Yakuza 0 Director's Cut. Bu sürüm Yakuza 0'ın yenilenmiş bir versiyonu, yeni ara sahneler olacakmış. Işıklandırmalar bayağı bir değişmiş. Bir de işte 4 kişilik online modu olacakmış da bu online modunu boş verelim zaten. Yeni ara sahneler heyecan verici ve bir o kadar da kafa karıştırıcı. Yani mesela şu ara sahnede Kiryu ikonik kıyafetini giyiyor. Yakuza 1'den beri giydiği. Ama bunu Yakuza 0'da giymiyordu. Ama oyun Yakuza 0. O zaman bu sahne oyunun neresinde olacak falan merak içerisindeyiz. Bakalım ne yapmış Japonlar. Bir de kötü haberim var. Yakuza 0 Director's Cut Switch 2'ye süreli ekskluzif. Bilgisayara veya konsola çok sonradan gelecek. Belki 3 ay, belki 6 ay, belki 1 yıl sonra gelecek. 1 yıl boyunca belki de Switch 2'de özel olarak kalacak. Switch 2'ye özel bir third party oyun daha duyuruldu. From Software yapımı olan Bloodborne'u da oldukça anımsatan bir oyun. Dusk Bloods. Yani Souls-like olacağı zaten her halinden belli. İlk başta bir heyecanlanmıştım ama sonra tek bir kelime tüm heyecanımı bitirdi. Tamamen online odaklı bir oyunmuş. 8 kişilik hem beraber arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz hem de birbirimize karşı savaşacağımız bir Souls-like oyunu belli ki. Ve işte online odaklı olması benim pek hoşuma gitmedi vallahi açıkçası. Umarım Elden Ring Night Rain gibi bir para cukkalama projesi değildir. Gameplay ile geldiğinde daha net görürüz.